Size net bir soru soruyorum. Bunu siz mi yaptınız? Tekrar ediyorum. Bunu siz mi yaptınız? Tamam, soruyu değiştiriyorum. Bana sorulan bir soruya bu şekilde karşılık versem, yani sessiz kalmayı tercih etsem aklınıza ne gelir? Söz konusu olayı tek kelime etmeden onayladığımı düşünmez misiniz? Peki bunu benim gibi sıradan bir insan değil de bir Dışişleri Bakanı yapsa aklınıza ne gelir? O zaman bu sessizlik daha da önem kazanır. Çünkü diplomaside her sözün anlamlı olması gibi sessizlik de anlamlıdır. Hatta bazen daha fazla şey anlatır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü geçen gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir televizyona çıktı. Spiker, Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi sorusunu sordu. Dışişleri Bakanı sessizlikle cevap verince spiker soruyu değiştirmek zorunda kaldı. Bu sessizlik bir hazırlıksız yakalanma anlamına mı geliyordu? Yoksa bir sinyal mi verildi? Bu soruları cevaplayabilmek adına bugün Türkiye'nin nükleer enerji konusundaki geçmişini ve nükleer silahlara karşı duruşunu konuşuyoruz. Bugüne kadar Türkiye nükleer enerjiye sahip olmak adına neler yaptı? Türkiye'nin gizli bir nükleer silah programı ve gizli atom bombaları var mı? Ya da olabilir mi? Gelin hızlıca bu konuyu ele alalım. Bu konuyu daha anlaşılır hale getirmek için önce Türkiye'nin nükleer güç konusundaki geçmişine bakmak gerekiyor. İlk nükleer santralimizi yeni kuruyoruz, ne geçmişi demeyin. Türkiye bu konuyla aslında çok öncelerde ilgilenmeye başladı. 1955'lere kadar gidebiliriz bu konuda. 1955 yılında ABD Başkanı Eisenhower'ın barış için atom programı kapsamında ikili anlaşma yaptık. Nükleer sürecimiz böyle başladı ve bu anlaşmadan faydalanmak için hemen harekete geçildi. Orhan Alisbah Amerika'ya davet edildi. Pensilvanya Üniversitesi'nde 1956-1960 arasında ziyaretçi profesör olarak ders verdi. Burada olduğu dönemde nükleer enerji alanında yapılan çalışmaları yakından takip etme fırsatı buldu. Türkiye'ye döndüğü gibi de burada edindiği bilgileri ilgili birimlere aktardı. Menderes döneminde 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonu kanunu çıkarılmıştı. Bu kanun kapsamında hemen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışmalara başlandı. Nükleer teknolojiye ilk somut adım atılmış oldu. Çekmece Gölü kıyısında 3200 dönümlük alan satın alındı ve Nükleer Araştırma Merkezi'ne tahsis edildi. 1957 yılında meclisten geçen kanunla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na üye olduk. 1959 yılında Türkiye'nin ilk nükleer tesisi olan 1 megawatt gücündeki TR1 araştırma reaktörünün temeli atıldı. 1962 yılında Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi resmen kuruldu. 1966'da ise Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi kuruldu. Yani Türkiye bu dönemde nükleer güce ulaşmak için çok hızlı atılımlar gerçekleştirdi. Ama bütün girişimler, bütün projeler yarım kaldı. Fransa bizimle hemen hemen aynı dönemde çalışmalara başladı. Peş peşe 58 tane nükleer santrali faaliyete geçirdiler. Ama biz geçen 50 yıldan fazla zamanda hala nükleer santral kuramadık. Çünkü o dönem istikrarsızlıkların dönemiydi. Büyük projeler ya başlayamazdı ya da başlarsa yarım kalırdı. Tabii bu bahsettiğimiz işin enerji boyutu. Daha konuşulabilecek çok detay var burada. Hatta o detaylara insek çok şaşırırsınız. Akkuyu projesinin bile ne kadar eski olduğunu, hatta yerinin bile ne kadar önceden belirlendiğini görürsünüz. Ama tabii bizim meselemiz şu an o değil. Biz esas soruyu soralım. Türkiye nükleer silahlar üzerine çalıştı mı? Bu soru önemli. Çünkü Hakan Fidan bir şey ima ettiyse onu bu sorunun cevabıyla anlayabiliriz. Aslında Türkiye nükleer silahlara mesafeli bir duruşa sahip. Sadece Demirel dönemi başlatıldığı söylenen gizli bir nükleer silah projesi var. O da ne kadar gerçektir bilmiyorum. Ama ciddi isimler bile bunu yazdığına göre gerçeklik payı vardır. Kimi o proje gizlice sürdürüldü diyor. Bazıları da o projeyi Türkiye Pakistan'la devam ettirdi diyor. Orada geliştirildi nükleer silah diyorlar. Bana sorarsanız Türkiye'de bu konuda daha önce araştırma yapılmış olabilir. Ama sonuca varıldığı ve nükleer başlık üretildiği iddiaları sağlam bir zemine oturmuyor. Peki bundan sonra olabilir mi? Esas soru bu. Bu soruyu cevaplarken Türkiye'ye NATO şemsiyesi altında yerleştirilmiş ABD'ye ait nükleer başlıkları yok sayıyorum. Konumuz onlar değil. Türkiye'nin kendisine ait nükleer silahları. Aslında dediğim gibi Türkiye nükleer silahlara başından beri karşıydı. Dünyada özellikle Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki nükleer yarış çığırından çıkınca bu konuda önlem alındı. Tabii ne kadar önlem olduğu da tartışılır. 1968 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması imzalandı. 1970 yılında da yürürlüğe girdi bu anlaşma. Bunu imzalayan ülkeler nükleeri sadece barışçıl amaçla kullanacaklardı. Ama 5 ülke, ki onlar da Birleşmiş Milletler'in beşli çetesi, nükleer askeri güç olarak kabul edildi. Onlara nükleer başlık üretmek serbestti. Yani bu anlaşma aslında dünyanın kalanında nükleer güç bulunmasın diye oynanan bir tiyatroydu. Türkiye'de 1979 yılında bu tiyatroya taraf oldu. Tabii o günün şartları neydi? Neden imzaladılar? Ayrıca konuşulabilir. Ama bence tarihi bir hataydı. Durup dururken kendimizi nükleer araştırmalar konusunda kısıtlamak
kısıtlamış olduk. Tabii Türkiye'nin biraz dengeli ve dikkat çekmeyen adımlar atması üzerinden bu konu savunulabilirdi. Bu tamamen farklı ve geniş bir tartışma konusu. Net olan tek bir şey var. Ondan sonrasında biz hep nükleer karşıtı duruş gösterdik. Ama 2019'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan onda varsa bende de olur şeklinde bir çıkış yaptı. Bu ben de nükleer programımı başlatacağım anlamına geliyor da olabilir ama aynı zamanda uluslararası çifte standardı dile getirmek için söylenmiş de olabilir. O kısmını bilmiyorum. Ama ondan da 5 yıl öncesine gidersek Alman basını bu konuda bir şeyler karalamıştı. Eylül 2014'te Die Welt gazetesi Türkiye'nin gizli bir nükleer silah programı yürüttüğünü öne sürdü. Hatta Alman istihbaratının Türkiye'yi dinleme sebebi bu olabilir dediler. Konuyu dile getiren de herhangi bir muhabir değil. 1982-88 yılları arasında Federal Savunma Bakanlığı'nın planlama bölümünde çalışan Hans Rühle. Mantıklı bir temele de dayandırdı aslında. Bugün Türkiye'nin böyle bir şey yapabilmesi için yardım alması şart. Rühle de Türkiye'nin atom bombası yapabilmesi için gerekli olan teknik bilginin Pakistan'dan gelmiş olabileceğinden bahsetti. Yine aynı haberde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 2010 yılında uranyum zenginleştirme tesisi kurduğu iddia edildi. BND'nin elinde çok ciddi istihbaratlar olduğundan bahsedildi. Bu istihbaratlara göre Türkiye'nin çok miktarda santrifüj bulundurduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Santrifüjleri de yine Pakistan'a bağlıyorlar. Anlattıklarına göre Türkler 1987 yılından 2002 yılına kadar Pakistanlı Abdülkadir Han'ın Libya, İran ve Kuzey Kore'ye binlerce santrifüjün götürülmesi için yürüttüğü çalışmalarda yer almıştı. Bu arada Abdülkadir Han da önemli bir isim. Pakistan'da atom bombasının babası olarak biliniyor. Tabi dünyanın en büyük nükleer kaçakçısı olduğu yönünde de bilgiler var. Yani onu ayrıca konuşmak gerekiyor. Han bu işe Türkiye'den gelen elektronik parçalarla başlamıştı. O yüzden de elindeki tüm kaçak santrifüjleri Türkiye'de saklamak istemişti. Dönemin Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif de Türkiye'ye 1988 yılında nükleer çalışmalar konusunda ortaklık teklif etmişti. Haberdeki iddialar bunlar. Bu iddialara bakarak da Türkiye'de kaçak santrifüjlerin bulunduğundan ve Türkiye'nin gizlice nükleer silah geliştirdiğinden bahsediliyor. Tabii tek dayanak olarak da bunlar sunulmamış. Türkiye'nin eskiden kısa menzilli füzeler denediğini ama son zamanlarda uzun menzilli füzeler üzerinde de çalıştığını belirtmişler. Tabii uzun menzilli balistik füze üretiyorsanız amacı bellidir. Nükleer başlık olmadan çok uzun menzilli balistik füzenin pek de bir anlamı yok. Alman gazeteci Hans Rühle bir de nükleer santral projelerinden bahsetti. Yine BND'nin edindiği istihbarata dayandırdığı iddiasına göre 3. santralin amacı bambaşka. İlk 2 santralden elde edilen zenginleştirilmiş uranyum bu santralde nükleer silah olarak değerlendirilecek. Detaylıca bahsettiğimiz bu haber tamamen varsayım üzerine bina edilmiş olabilir. Tam tersi de mümkün. Yani gerçek de olabilir. Onu bilmiyorum. Zaten bilsem de burada söylemezdim. Özetle Türkiye'nin elinde şu an için yüksek ihtimalle nükleer silah yok. Ama çok uzun sürmez. Bu gece sahip oluruz bence. Hakan Fidan da bunun mesajını inceden vermiş olabilir. Ve bu konuda bizim sırtımızı dayayacağımız güç de Pakistan olacak. Pakistan'la bizim askeri işbirliğimiz çok eskilere dayanıyor. Bunu da bir ara konuşalım inşallah. İşte bu dost ve kardeş ülkenin nükleer silahlar konusundaki tecrübesi bize bu konuda sınıf atlatabilir. Pakistan'dan alacağımız desteğin yanında bir de Rusya'da eğitim alıp dönen mühendislerimiz olacak. Toplamda 468 gencimizi ilk etapta nükleer enerji uzmanı olarak yetiştirdiler. Bu öğrenciler de Türkiye'ye bir birikim taşıyacak. Peki bu silahlara sahip olmalı mıyız derseniz kesinlikle envanterimize yüzlerce nükleer başlık ve kıtalar arası balistik füzeler eklemeliyiz. Nükleer güç kullanmak için değil, caydırmak için geliştirilir. Belinde silah olan bir adamla kavga halinde olsanız gerilimi çok yükseltmemeye çalışırsınız. Bu da o hesap. Envanterimizde olsun, düşman bize karşı nükleer bir hamle yapmaya çekinsin yeter. Gerekliliğini daha iyi anlamak için nükleere sahip olan ülkelerin bir kısmını da sayabiliriz. Fransa, Amerika, Rusya, İsrail. Daha fazla saymaya gerek yok muhtemelen. Gerekliliğini daha fazla anlatmaya da. Allah'a emanet olun.